7 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufanı operasyonu, İsrail devletinin tehdit algısını yükseltmesine ve olası operasyonlar için hazırlık yapmasına sevk etti. Hamas, İsrail'i korkutmayı ve yıldırmayı tercih ediyor. Çünkü mevcut kapasitesi İsrail devletini tarihten silmek için yeterli değil. İsrail'in güvenlik algısını ve devlet reflekslerini yıpratmak, belki de çalışamaz hale getirmek isteniyor. Karadan saldırıya ne zaman başlayacağı ve ordusunun durumu merak edilen konuların başında geliyor. Bu videoda İsrail'in tarihsel rakiplerinden ve cepheyi genişletmesi halinde olabilecek senaryolardan bahsedeceğiz. Başlamadan önce sizlerden bir ricamız var. Bu süreçte tüm ekip arkadaşlarımızla beraber sizlere en iyi bilgiyi aktarmak için çok çalışıyoruz. Sizden GZT'ye abone olmanızı istiyoruz. Ben Sinan Bakioğlu, hazırsanız başlayalım. Dış politikada her devlet için bir öteki vardır. Bu şekilde kodlanan unsurlarla ilgili algıların genelde tarihsel dinamikleri olabilir. Bu, maddi gerçeklikten yoksun olamaz. Yani bir devlet ötekisiyle geçmişte muhakkak bir sorun yaşamıştır. Karl von Clausewitz, savaşın iki türde olabileceğini anlatmıştır. İlk tür, bir tarafın düşmanı devirmeye, onu siyasi olarak etkisiz hale getirmeye veya askeri olarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı zaman, İkinci türse savaşın sınırlı olduğu ve barış görüşmeleri için elverişli ortamı oluşturmasına kadar devam eder. İsrail'in çevresindeki ülkelere hızlıca bakalım. Kuzeyde Lübnan, Kuzeydoğu'da Suriye, Doğu'da Ürdün ve Güneybatı'da Mısır. 4 ülke içinde de İsrail'in geçmişte müdahil olduğu, hatta işgal ettiği noktalar var. Bunlara ilerleyen kısımlarda ayrıntılarıyla değineceğiz. Birinci tarihsel rakiple başlayalım. İsrail ve Lübnan arasındaki son durumdan ve rekabetin geçmişinden bahsedelim. İsrail'e göre kuzeyinde Lübnan değil Hizbullah vardır. Bölgeye yaklaşımı her zaman Hizbullah'ı yok etmek veya topraklarından uzak tutmak olmuştur. Buna göre Suriye, Lübnan ve Hizbullah ayrılmaz bir üçlü olarak görülüyor. Lübnan Hizbullah'ını anlatmakla başlayalım. Geniş güvenlik ağı, siyasi yapısı ve sosyal hizmet ağı sayesinde Lübnan'da bir devletin içinde bir devlet olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 15 yıl süren Lübnan İç Savaşı sırasında kuruldu. Temel amacını İsrail'e karşı durmak ve Orta Doğu'da Batı kökenli planları yok etmek olarak özetleyebiliriz. 1992'den beri Lübnan hükümetinde aktif olarak yer alıyorlar. Ayrıca bu dönemde 8 üyesini parlamentoya sokmayı da başardı. 2022'de bu rakam 13'e yükseldi. Lübnan meclisinde 128 üye var. Rakamı düşük bulabilirsiniz ancak her şey meclisteki sayı ile ifade edilemeyecek kadar büyük. Taraflar arasında sınır anlaşmazlıkları da uzun yıllar boyunca sürdü. İsrail'in kuruluşundan itibaren 1978'deki Lübnan İç Savaşı'na kadar uzanan bir dönem boyunca bu süreç devam etti. 1994'te Arjantin'deki bombalı saldırı ve Londra'daki İsrail Büyükelçiliğine saldırı, İsrail devlet refleksinin Hizbullah'a yönelmesine sebep oldu. 1943'te yapılan anlaşmayla Lübnan'da yaşayan tüm etnik grupların yönetime aktif katılımı konusunda garanti verilmişti. Buna göre Sünni bir başbakan, Maruni Hristiyan bir devlet başkanı, Şii bir meclis başkanı görev yapacaktı. 1948'den önce bölgedeki manda yönetiminin sınırları net olarak belirli olmadığı için de sorun çözülemedi. Ayrıca 1978'de İsrail iç savaşı fırsat bilerek Lübnan'ın güneyini işgal etti. Bölgede yer alan Şaba çiftliklerini kendi himayesine almak istedi. Güney Lübnan'la birlikte daha önceden Golan Tepelerini de işgal eden İsrail, bu alandaki verimli toprak ve su kaynaklarını yönetmek istedi. Aralık 2018'de İsrail'in kuzeyine giden tüneller olduğu tespit edildi. 2021 yılının Ağustos'unda Hizbullah ondan fazla roket ateşledi. Çünkü İsrail Lübnan'a hava saldırısı yapmıştı. Lübnan-İsrail rekabetinden bahsetmişken Çin'e çok kısa bir parantez açacağım. 2010'lu yıllardan itibaren Çin'in İsrail'e yoğun yatırımları mevcut. Hayfa limanının işletilmesi, Aşdod'dan Hayfa'ya olası demiryolu projesini örnek gösterebiliriz. İsrail'in Lübnan Hizbullah'ı ile gireceği olası bir çatışmada Hayfa'nın cepheye çok yakın olduğunu unutmamalıyız. Bölgede Çin sebebiyle yoğun bir ekspat nüfusu da var. Ekspatı biraz açalım. Başka bir ülkenin vatandaşı olup yerleşik bulunan ülkede önemli mevkilerde iş yapan ve kendi çevresi odaklı yaşayan kimselere ekspat diyebiliriz. Bir spor takımında oynayan yabancı oyuncular, ülkelerin önemli şirketlerinin farklı milletlerden yöneticileri beyaz yaka gibi çok daha yüksek nitelikli çalışanları ifade eder. Ama ülke vatandaşı olan ama işi gereği de o şirkete ait farklı ülkedeki bir pozisyonda yer alan kimselerdir. Bu durumda konuya Çin'in müdahil olması beklenebilir. Tabii bu sıcak çatışmaya gireceği anlamına gelmiyor. Ancak krizle alakalı daha girişken bir konumda bulunabilir. ABD'nin gönderdiği uçak gemileri ve denizden saldırı gruplarının da savaşın kuzeye taşınması haline daha aktif kullanılabileceği tartışılıyor.
Çünkü yüksek sigint kapasitesi ve İsrail'in demir kubbe sistemiyle tam entegrasyon Lübnan'a karşı İsrail için avantaj yaratabilir. Kuzeydeki nükleer tesisler de hedef haline gelebilir. İsrail'in bu tesislerdeki envanteri tam olarak bilinmiyor. Ancak ellerinde nükleer silah olduğunu saklamıyorlar. Olası saldırı halinde Hizbullah'ın elindeki 130 binden fazla kısa menzilli roket ve füzenin İsrail topraklarına yağmur gibi yağması da mümkün. İkinci öteki ve rekabet durumuna geçelim. İsrail Suriye'ye saldırır mı? Rekabeti geçmişten günümüze detaylandıralım. Suriye 1948 Arap-İsrail Savaşı'nın taraflarından bir tanesiydi. Bu, İsrail devlet mekanizmasının kodlarına Suriye'nin de ebedi rakip olduğunu işledi. Peki İsrail neden Suriye ile rakip? Bunu anlatalım. İsrail temiz su kaynakları açısından fakir bir ülke. Günümüzde deniz suyundan arıtma işlemi yapılsa bile uzun yıllar boyunca bu konu hakkında çeşitli girişimler yapıldı. Golan Tepelerini İsrail tarihi boyunca defalarca ele geçirmeye ve elde tutmaya çalıştı. Günümüzde ise bölgeyi ilhak etti. Çünkü İsrail için hayati değer taşıyan Celile Gölü'nü besleyen nehirlerin drenaj alanının büyük bölümü de burada. Golan Tepeleri çevresine göre yüksek bir plato şeklinde olması sebebiyle askeri açıdan da doğal bir gözetleme kulesi niteliği taşıyor. Suriye, Lübnan, Ürdün ve Filistin üzerinde kontrol imkanı sağlıyor. Devletlerin varlıklarını sürdürebilmeleri açısından en önemli unsurların başında güvenlik gelir. Çevresinde çok sayıda Arap devleti olması ve sürekli çatışma halinin devamı sebebiyle İsrail'in güvenlik yaklaşımı için önemli bir unsur. Suriye, 1. Arap-İsrail Savaşı'nda ve 6 Gün Savaşı'nda bu imkanları lehine kullanmıştı. Günümüzde İsrail'in Suriye'nin tamamını işgal etme fikri olduğunu düşünmüyorum. Zira uzun yıllardır iç savaş sebebiyle altyapısı, toplumu ve ekonomisi kangrene dönmüş bir coğrafyayı mevcut durumda işgal etmek stratejik bir hamle olmayacaktır. Golan'daki gücünü perçinlemek, belki askeri mevcudiyetini artırmak yöntemini izleyebilir. Ayrıca bu bölgede petrol bulunduğu da paylaşılmıştı. 2015 yılında AFEK Petrol ve Gaz Şirketi, Güney Golan'da 350 metre kalınlığında bir katman olduğunu duyurdu. Yükseklikten de bahsetmiştik. Golan bu sayede rüzgar enerjisi açısından da oldukça verimli bir nokta. İsrail yakın geçmişte de belirli aralıklarla Suriye topraklarına vuruyor. Havaalanlarına füze saldırısı ve Mossad'ın ifşa olan bazı örtülü operasyonlarını buna örnek olarak gösterebiliriz. Özellikle El Muhaberat yani Suriye istihbaratı ve Mossad'ın iki hasım unsur olarak mücadelesi dikkat çekiyor. Ayrıca İsrail Suriye'deki İran milislerinden de rahatsızlık duyuyor ve bazen bu noktalara atış yapıyor. Bir diğer olası rakip Ürdün'le devam edelim. Ürdün 1948 Savaşı'nda Arap tarafında yer aldı ve Batı Şeria'yı işgal etti. Bu işgal Ürdün'ün Batı Şeria'yı kontrol etmesine ve Filistinlilerin de bu bölgeye yerleşmesine sebep oldu. Ancak 6 Gün Savaşı'nda İsrail burayı ele geçirdi ve bugünkü Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri sorunu ortaya çıktı. Günümüzde İsrail bu bölgedeki Filistinlileri yerinden etmek için bölgeye Musevi nüfus gönderiyor. Günümüzde ilişkiler iyi seviyede olsa bile Ürdün, İsrail için her zaman bir diğer öteki olarak yer alacaktır. Ürdün'ün ABD'den Patriot talep ettiği de uluslararası basına yansıdı. 1994'te taraflar barış anlaşması imzaladı ve Ürdün, İsrail'i resmen tanımış oldu. Taraflar arasında temiz su ve Taberiya Gölü sorunu mevcut. Ayrıca Ürdün Kralı 2. Abdullah, 2018'de Arava Vadisi'ndeki Zofar ve Naharaim yerleşim bölgelerindeki verimli tarım arazilerinin İsrailler tarafından kullanılmasına yönelik 25 yıllık anlaşmayı iptal etti. İsrail'in tarım politikası geçmişten itibaren geniş kibutslar inşa etmek ve vatandaşlarını tarıma yönlendirmek oldu. Ürdün, Filistin-İsrail krizinde iki devletli çözümü savunuyor. Ayrıca Harem-i Şerif veya Mabet Tepesi olarak bahsedebileceğimiz bölgeye özel bir yönetimin verilmesini destekliyor. Bu da İsrail'le aralarındaki önemli rekabet unsurlarının başında geliyor. Diğer rakip olan Mısır'la devam edelim. 6 Gün Savaşı'nda Sina'yı kaybeden Mısır için İsrail, günümüzde iyi ilişkiler tesis edilmesine rağmen bir diğer tarihsel öteki olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde Sina bölgesinde çölde uyuyan DAEŞ terör örgütü hücrelerinin insan kaçırma ve vahşi katliamları sebebiyle burada tam bir hakimiyet kurmak zor. İsrail'in Gazze şeridinde yerinden etmeye çalıştığı sivilleri Mısır'a sürmek, karşılığında Mısır'ın 13 milyar dolarlık IMF borcunu ödemek iddiaları İsrail basınında yüksek sesle konuşuluyor. Mısır'ın tutumu merak konusu. Devlet yönetimi Filistinlileri topraklarına kabul etmeyeceklerini birkaç kez tekrarladı. Sisi hükümetinin geçmişte Mısır-Gazze şeridi arasındaki tünellere su bastığı teyit edilmişti. Günümüzdeki yeni yaklaşımı merak ediliyor. Refah sınır kapısının açılıp bölgeye insani yardım sevk edilmesine izin veriyor. Geniş bir sınır ve ayrıca geçmişte Tiran Boğazı'nın kapatılması İsrail ekonomisi için günümüzde de zorluk çıkarabilecek bir husus. Çünkü Eylat Limanı bu boğaz içinde kalıyor.
Ek olarak Süveyş'ten İsrail'e gidecek gemilerin durdurulması veya yavaşlatılması İsrail ekonomisini felç edebilir. Bu sebeplerden ötürü İsrail'in Mısır'la çatışması ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Editör yorumuna geçelim. Ben İsrail devletinin topyekün bir savaşa girerek cepheyi genişleteceğini düşünmüyorum. Toplum içinde devlete karşı duyulan güvensizlik, refahın yüksek olması sebebiyle insanların savaşmak istememesi de önemli unsurlar. Ayrıca Netanyahu'nun uğraşmak zorunda olduğu yolsuzluk davaları sebebiyle toplumun onun için savaşması düşük bir ihtimal. Ayrıca Hamas, İsrail'i tarihten silmek için değil, devlet mekanizmasını felç etmek üzere strateji geliştirmiş. Ülkenin kuzeyinden güneyine bir savaş uçağı 4 dakikalık kesintisiz bir uçuşla ulaşabiliyor. Bu da İsrail'in coğrafi derinliğe sahip olmadığını gösteriyor. Ek olarak uzun menzilli füze kapasitesi ve nükleer materyalleri askeri ekipmanlara kolayca eklemlendirebilme imkanı sayesinde İsrail, son kurşunu sıkmak konusunda dünyadaki dehşet dengesini tamamen yok edebilecek imkana sahip. Mossad'ın sosyal medya hesaplarında sürekli olarak Hamas yöneticilerine yönelik operasyon videoları da paylaşılıyor. Burada Mossad'ın istihbarat ağının Hamas içinde de etkili olabileceği izlenimini edinebiliriz. Ayrıca esir alınan Hamaslıların sorgu görüntüleri de sosyal medyadan paylaşılıyor. İsrail'in Gazze şeridindeki teknolojik altyapıyı kesmesi sebebiyle Hamas'ı elimine edebilmeleri için ellerinde sadece Hamaslıların sorgularından edinilebilecek bilgilerin kaldığı anlaşılıyor. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 7 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufanı operasyonu İsrail devletinin tehdit algısını yükseltmesine ve olası operasyonlar için hazırlık yapmasına sevk etti.